Swarm Connection'ın sunduğu Swarm Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda ITGT'nin kurucu ortağı, Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği'nin yönetim kurulu üyesi Sayın Cantekin Ertekin var. Hoş geldin Cantekin, nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkürler. Şimdi teşekkür konumuz bu kadar yapay zeka iken evet. seni çağırmamak olmazdı. Bugün seninle dolu dolu yapay zeka konuşacağız. Biraz ITGT'den bahseder misin? 100'den fazla proje yaptınız. Sadece Tabii ki, Türkiye'de tabii. değilsiniz. Orta Asya'dasınız. Körfez bölgesindesiniz. Neler yapıyorsunuz? Genel bize bir bilgi verebilir misin? Tabii ki, tabii ki. Benim aslında kurumsal maceram kadar bir o kadar da girişimcilik maceram oldu. Kendi şirketim. Yani kariyerimi iki parça tam ortadan bölebiliyorum artık yine. O yüzden ikinci partında odak noktamız aslında çıkış noktamız strateji danışmanlığıydı. Daha fazla dijital stratejiye kaydık. Şimdi son zamanlarda AI tarafı biliyorsunuz bizim için de lokomotif. Bu tarafta aslında kurumların çözemediği darboğazları çözmelerine yardımcı oluyoruz. Hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da, Körfez bölgesinde, GCC bölgesinde 100'e aşkın senin de bahsettiğin gibi projeye lider etme şansımız oldu. İnşallah yeni coğrafyalara yavaş yavaş açılarak Gittikçe büyümeyi yayılacağız hedefliyoruz. diyorsun. Aynen. Çok güzel. Şimdi bir dijital dönüşüm diyorduk. Dijital dönüşümü yapay zeka dönüşümüne getirdik. Hatta senin uzmanlığında da IT yönetişimi konusunda bir uzmanlığın vardı. Şimdi AI yönetişimi diyoruz. Yapay zeka yönetişimi diyoruz. Bu ikisi oradan oraya geçiş nasıl oldu? Bizim için aslında çok da seçim noktası olmadı bu Mine. Hani hepimizin de yaşadığı. Çünkü çok yıkıcı bir inovasyona hepimiz tanıklık ediyoruz. Yerkürenin de ritmi her geçen gün daha da fazla değişiyor. Haliyle biz bu tarafta biraz daha açıkçası followers, yani takip eden kısımda olmak zorunda kaldık. Dünyanın, müşterilerin, iş dünyasının talebi bu tarafa doğru kaydıkça haliyle biz de müşterilerimizin bu taraftaki darboğazını çözmeye odaklanmaya başladık. O yüzden açıkçası dürüst konuşayım. Biraz daha takip edip bu yöne doğru bir ivme olduğu için biz de bu tarafa odaklandık tabii ki. Ama son zamanlarda burada da bizim de güzel bir kasımız gelişti artık. 2-3 yıldır biz de tamamen buradaki pure consulting hizmeti sağlıyoruz. Bizim de kaslarımız gelişti diyebiliriz artık. Aslında çok güzel bir şey söyledin. Hani bizim girişimcilere de hep söylediğimiz, yani problemi görün, probleme Kesinlikle. çözüm üretin. Burada biraz öyle olmuş. Yani problemi görmüşsünüz, oradan biraz demişsiniz ki o zaman artık buraya geliyor, dalga geliyor, biz de dalgayla gidelim diye. İlk adım olarak çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Yapay zeka olgunluk testiniz var ITGT'de. Buraya baktığımız zaman çok da firma bunu almıştır diye tahmin ediyorum. Şu anda ortalamaya baktığımızda nerede firmalar? Şu an tabii istediğimiz seviyede değil. Onu zaten açık konuşmak bu konuda faydalı olabilir kurumlara da. Az önceki konuyla da ek olarak sevgili eski Borsa Holding CEO'su Agah Uğur'un sözüyle genelde söylüyorum işte. Acı yoksa inovasyon olmuyor demişti bize bir etkinlikte. Önce pazarın acısını, sonra kendi acını bulup ikisine bir merhem üretmen gerekiyor diye bahsetmişti. Biz de aslında bu noktadan yola çıkıyoruz. Danışmanlık noktasında da bu benim hep kulağıma bir küpe oldu. Kurumların acısını anlamak için dediğin gibi bu olgunluk değerlendirmesiyle başladık ki kurumlar gerçekten nerede tıkanıklık yaşıyor bunu anlayıp kendi acımızı bulabildik ve akabinde ikisine bir merhem nasıl oluşturabiliriz? Bunu kurumlarla birlikte düşünmek için aslında bu assessment'ı başlattırdık. Bu değerlendirme noktası. Tabii ki istediğimiz noktada değiliz. Bunu şöyle destekleyebiliriz. Türkiye olarak baktığımız zaman yine genelde bir %1 istatistiği var yaygın. İşte biz dünya nüfusunun yaklaşık %1'iyiz. Dünya ekonomisinin de yaklaşık %1'iyiz. Ama yapay zeka ekonomisinin 1/1000'iyiz. Bu tabii ki burada biraz daha kurumsal Yolumuz anlamda. var. Evet, biraz daha ivme, hız arttırma yönüne geçme sinyalleri veriyor bize. Çünkü burayı takip etmemenin de maliyeti her geçen gün bileşik olarak artıyor. Evet, Yani doğru. burada işte Çünkü diğerleri bir yandan kesinlikle. çok hızlı bir şekilde gidiyor. Senin oradaki kapatman gereken Tabii şey ki. eksponansiyel aslında Eksponansiyel. bir büyüme Tabii ki. oluyor orada. Yani acentik tarafına baktığımız zaman da aslında aynı şeyi görebiliyoruz bugün. Buradaki yatırım turlarında konuşulan rakamlar 3 milyon dolar, 5 milyon dolardan. Bugün artık giriş seviyesi zaten 30-35 milyon dolara geldi. Girişimlerin, yatırımcıların konuştuğu rakamlar. Bu bileşik olarak artıyor her geçen gün. Çok doğru. O yüzden buradaki kaybettiğimiz ivmenin de maliyeti bize bileşik olarak maalesef artıyor. Bu arada şirketler hani biz yapay zeka kullanıyoruz diyorlar. Olgunluk testi bunları çıkarıyordur diye tahmin ediyorum. Kullanıyoruz dedikleri işte ben geçen sene mesela söylemeyeyim şimdi bir şehrimizde farklı bir şehrimizin bir organizasyonunda konuşmacıydım. Ve orada dedim ki hani kimler yapay zeka kullanıyor? İşte arada böyle bir 10 tane falan el çıktı ki bir sene önce. Ne kullanıyorsunuz dediğimde hep yani büyük dil modelleri
modelleri, LLM'ler geliyor. Yani hani onu bir yapay zeka kullanmak olarak görüyor. Burada sizin yaptığınız bu şirketlerdeki olgunluk testinden sonra hangi aşamaya geçiriyor şirketleri? Zaten ilk aşama dediğin gibi bu gerçekle karşılaşması oluyor kurumların. Çünkü biz çoğu kuruma bu değerlendirmenin sonucunda, bu öz değerlendirmenin sonucunda siz aslında sadece basit dil modeli kullanıyorsunuz. Siz kullanmıyorsunuz Siz yapay bu zeka. çıkıyor yani. Acı gerçekle yüzleşiyor çünkü birçok kurum. Bizim tabii ki bir sonraki step'e taşımak için elementi var. En başında zaten kurumun stratejisi, yani kurumun nereye taşımak istediği önemli ki biz buna uygun bir strateji çalışalım kurumla birlikte. Siz bugün işte ölçeklenebilir, dünya genelinde takip edilen, ses getiren bir girişim çıkarmak istiyorsanız stratejinizi de haliyle buna göre dizayn etmeniz lazım. İnsan stratejinizi, teknoloji stratejinizi, risk stratejinizi, performans stratejinizi gibi birçok alt stratejiyi de buna göre tasarlamanız lazım. Bizim tabii ki oradaki ikinci stepimiz kurumun stratejisiyle, varmak istediği noktayla hizalı bir şekilde bir strateji çalışmak oluyor. Bu çok önemli çünkü son zamanlarda mesela işte kurumlar, biz bunu tabii her dönüşümde yaşadık. Yani dijital dönüşüm dediğimiz, işte bir dönem çevik dönüşüm vardı. Bütün her dönüşüm Yani de bunu dijital yaşadık dönüşüm. aynen. Ve genelde kurum diyor ki işte ben gideyim bir araç alayım. Bu araçla birlikte kendime bunu uygulayayım. Ama dediğin şey çok önemli. Bunun işte kültürümüze uygun mu, insan yapımıza, organizasyonel yapımıza uygun muyu aslında bakıp ona göre yapmamız gerekiyor. Siz burada nasıl bu hizalanmayı sağlıyorsunuz? Yani bu testi yaptıktan sonra kuruma sonra nasıl bu stratejiyi oluşturuyorsunuz? Tabii ki. Ya, öncelik noktamız senin de değindiğin gibi aslında farkındalık noktasıyla başlıyor aslında benim. Bizim de odak noktamız. Çünkü bu teknoloji sadece IT birimlerinin, teknik birimlerinin kullanabileceği kadar küçük bir teknoloji değil. Tüm kurumu, tüm iş disiplinlerin aslında derinden etkileyen bir teknoloji. O yüzden odak noktamız kurumsal seviyede bir farkındalık kazandırabilmek. Yani çünkü bugün bakıyoruz, bazen biz de danışmanlık projelerinde sıklıkça gözlemliyoruz bile. IT içerisinde sıkışmış bir AI geçiyor sürekli. Ama işte yan departmana gidiyorsunuz, satış departmanının, pazarlama departmanının buradaki stratejiden haberi olmayabiliyor. Ya da buradaki teknolojiden haberi olmayabiliyor. Veyahut da daha da tehlikelisi var son günlerde. Onlar kendi AI Herkes kendi çapında bir şey yapıyor, her departman. Shadow AI dediğimiz kendi gölge AI'larını oluşturmaya çalışıyorlar. Daha da tehlikesi aslında. Burada geliştirilen teknolojiden de teknoloji birimlerinin haberi olmayabiliyor. Bu da aslında kurum içerisinde büyük bir aslında asimetri yaratıyor. Yani aynı noktaya bakıp birlikte yürüme imkanını ortadan kaldırıyor aslında. O yüzden bizim öncelikli amacımız tepeden bir stratejiyle hizalanmış bir şekilde tüm iş birimlerini kapsayan bir farkındalık yaratmak oluyor bu noktada. Çok güzel. Bu arada şunu da görüyorum kurumlarda. Mesela işte üst yönetimden böyle bir direktif geliyor. Deniyor ki tamam, her şey yapay zeka ile dönüştüreceksiniz. Bazen de yapay zekaya ihtiyaç olmayan süreçler de olabiliyor. Burada bir zorlama görüyor musun? Tabii, yani hani kesinlikle. illa işte şey gibi cümle içinde yapay zekayı kullan gibi bir hale gelmiş mi? durumda. Tabii. Bunu nasıl görüyorsun şirketlerde? Tabii ya, bu biraz da tabii ki marketing kampanyası haline de geldi ya Mina. Tabii hepimiz, işte bütün kurumlar burada kendilerini lanse etmek için işte biz yapay zekayı derin bir şekilde kullanıyoruz diyebilmek adına belirli projeleri imza atıyorlar ki dediğin gibi üst yönetim de buna bazen destekleyen tarafta olabiliyor. Hatta push eden tarafta olabiliyor. Ama bunun önemli olan katma değerli çıktısı. Yani bizim her zaman odaklandığımız nokta bu. Buraya bu kadar odaklandın. Bunun geri dönüşümünü gerçekten ölçebiliyor musun? Ki bizim de danışmanlık sağladığımız alanlardan bir tanesi o. ROI dediğimiz bu kadar yapay zeka yatırımının gerçekten senin için ölçebilir performansa, ekonomik anlamda sana katkı sağlayacak bir modele dönüştü mü? Bunu ölçümleyebilmek çok önemli. Yoksa dediğin gibi ya, bu hep işte CRM kullanan firmaların biz dijital dönüşüm yapıyoruz demesi gibi. Daha önceden de hep böyle belirli konseptler vardı ya, dijital dönüşüm, çevik dönüşüm. AI chatbot kullanıyoruz, o zaman aynen. AI Ona kullanıyoruz gidiyoruz gibi. Çünkü bu bir mit oldu biraz da. Yani her YK kurulu biz de AI kullanıyoruz, AI based organizasyonuz demek için bunu tabii ki kullanıyor. Bu da kıymetli bir noktaya da değindin. Bazı konuda over engineering dediğimiz, yani eklenmemesi gereken birçok özellikle sırf AI kullanıyoruz demek için eklenebiliyor. Bunu girişimlerde de görebiliyoruz. Maalesef ki şöyle bir algı da var yatırımcı tarafında. Şu an AI based olmayan büyük bir çoğunluk girişim, yatırım alma ihtimali de azalıyor aslında baktığınız zaman. O yüzden bir noktasına bir şekilde AI'yi nasıl entegre ederim diye odaklanırken tabii bu da şeye de yol açabiliyor.
sizin katma değerinize, değer önerinizi kaybetmenize veya değiştirmenize de yol açabiliyor aslında. Orada tabii ki önemli olan bence sonuç odaklı, katma değer odaklı düşünmek faydalı olur. Peki diğer ülkelere baktığımız zaman, çünkü diğer ülkelerde de müşterileriniz var. Tabii. Seni böyle en çok şaşırtan fark ne oldu? Yani hem Körfez bölgesi hem de Tabii. Orta Asya'da Türkiye'deki şirketlerden sonra oradakilere baktığın zaman, çünkü orada da hem bu analizleri yapıyorsunuz hem uçtan uca bu hizmeti Tabii. sunuyorsunuz. En şaşırdığın fark? Şaşırdım ne oldu? Ya genel anlamda bizim artı olduğumuz nokta çevikliğimiz, biliyorsun. Yani biz herhangi bir hype'a anında adapte olabiliyoruz ki birçok istatistik de aslında bunu gösteriyor. Türkiye'ye en çok ilgi gösteren ülkelerden başında geliyor. Sen de biliyorsun, konuşmuştuk. O anlamda tabii ki çeviklik anlamında beni çok fazla dünyaya baktığım zaman şaşırtmıyor. Ama genel anlamda baktığımız zaman hükümetlerin, devletlerin, üniversite sanayi işbirliklerinin hepsinin bir arada olup yatırımcıların, girişimcilerin birlikte karar verip birlikte büyütebilen ülkeler, tabii ki onların yaşadığı ivme bizi şaşırtıyor. İş kültürü de haliyle ona göre değişiyor ve buna da göre de destekleyen bir hale dönüşüyor aslında. Şimdi burada girişimcilerle de çalışıyorsunuz. Yani siz hani sonuçta o danışmanlığı verirken bir işbirliği içindesiniz. Buradaki girişimcilerle sizin o işbirliği modeliniz nasıl oluyor? Yani diyelim ki bundan ilgili hizmet Evet, buradan geliştiren sesleniyorum. girişimcilerimiz varsa buradaki işbirliği modelini nasıl Tabii oluşturuyorsunuz? ki. Yapay zeka ile birlikte Mine, bizim iş yapış şekillerimiz değişti. İş yapamayış şekillerimiz de değişti. Çok güzel. Büyük kurumların da işte ağrı noktaları değişti. Bugün birçok büyük kurum bakıyorsunuz, hantal organizasyonlar yapay zeka ile birlikte bir startup'a dönmeye başladı. Startup'lar da AI'yı kullanmadıkça ya da teknolojiye entegre olmadıkça hantal organizasyonlara dönüşmeye başladı. Bizim iş yapamayış şekillerimiz de değişti haliyle. Yani bugün bizim çalıştığımız 10 tane şirketin belki 3 tanesi, 4 tanesi scale up. Gerçekten işte startup olarak başlanıp belirli bir ölçüye erişebilmiş şirketler. Tabii ki onlarla çalışmanın da ayrı bir kültürü var. Bizim de zaten buna adaptif olmamız lazım. Bizim ilk danışmanlığa başladık. Benim daha önceki kariyerimde de danışmanlık yaparken alışkın olduğumuz bir müşteri profili vardı, personası vardı. Yani kravatımızı takıp işte sakal tıraşımız olup her gün takım elbiseyle sunum yaptığımız profilden bir anda işte şortuyla, Vans ayakkabısıyla sunum yaptığımız bir personaya dönüştü. Bizim de haliyle buna adaptif olmamız lazım. Çünkü oradaki hizmet sağlayıcı profili de buradaki hizmet sağlayıcı Çok profiline uyuşmuyor. O anlamda bizim için de bir dönüşüm süreci aslında. Biz de oraya adaptif olmaya çalışıyoruz. Onların büyüme yolculuklarında aslında benzer ölçekte yaklaşıyoruz. Onların önce bir değerlendirmesini, stratejisini çalışıp akabinde global bir oyuncu olmaları için, ki bugün biliyorsunuz özellikle AI anlamında büyümek istiyorsanız ölçeklenebilir olmak zorundasınız. Global anlamda ölçeklenebilir olmalısınız ki hele bizim gibi işte kur baskısı gibi çeşitli handikapları olan ülkeler için kesinlikle odak noktamız global pazarlar olmalı. O yüzden global anlamdaki onların büyük bir oyuncu olmaları için gerekli stratejiler, pazar araştırmaları, konumlanmaları nelerdir? O anlamda destek olarak onları büyütmeye çalışıyoruz. Çok güzel, aslında burada önemli bir rol üstleniyorsunuz. Çünkü tam yapay zeka dönüşümünün içindeyken bundan ilgili çözüm üreten girişimcilere de aslında bir kanal olmuş oluyorsunuz. Bir kanal açıyorsunuz. O anlamda da bence çok kıymetli yaptığınız şey. Şu anda biraz böyle STK tarafına, dernek tarafına da gelmek istiyorum. Çünkü yönetişim önemli bir konu. IT yönetişiminden yapay zeka yönetişimine geçmiş olarak. Buradaki o öneminden nasıl, yani biz şu anda önümüzde çünkü bilinmeyenlerle dolu bir yoldayız. Ve onun çok da başındayız. Muhtemelen de bundan sonra hep böyle olur. Evet, yani bu an Bilinmeyenlerle bir tabii hayatımız belirsizlikle olacak, evet. hatta baş Kesinlikle. edebilmek de çok önemli kaslarımızdan Yetkinlik biri o, değil mi? olmak zorunda bu dönemde. Siz dernek olarak nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Bu yolu, o belirsiz yolu daha belirli hale getirmek için ne gibi çalışmalarınız var? Yapay Zeka Teknoloji Derneği olarak bizim de aslında ana odaklarımızdan bir tanesi masanın etrafında kilit paydaşları toplayabilmek aslında bile. Bizim de burada en büyük motivasyonumuz farklı iş disiplinlerinden farklı kişileri ama aynı ekosistemin içerisindeki oyuncuları masanın etrafında buluşturabilmek. Bizim en çok son zamanlarda odaklandığımız nokta bu tarz round table'ları dizayn etmek, organize etmek ve bunun çıktılarını da tüm herkesin erişebileceği şekilde paylaşmak oldu aslında. Bizim motivasyonumuz buydu. Çünkü her STK'nın belirli bir misyonu var tabii ki. Bizim de güçlü kaslarımızdan bir tanesi çok farklı interdisipliner bir dernek olmamız.
akademi tarafından, eğitim tarafından, insan kaynakları, teknoloji tarafından, hukukçu tarafından oldukça zengin bir derneğiz. O yüzden bizi takip edin diyebilirim buradan. Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği. Sizi nereden takip etmeleri? LinkedIn'den bizleri takip edebilirsiniz. Instagram sayfamız da var. Yine buradan da bizleri takip edebilirsiniz. Yönetişim dediğimiz zaman yani yapay zeka yönetişimi dediğimiz zaman tam olarak ne anlamamız gerekiyor? Yani İngilizce'de governance bu arada ondan da hemen bahsedelim. Governance modeli oluşturmak şu anda içinde bulunduğumuz dünyada neden önemli? Artık zaten yönetişim olmayan bir yapay zekadan bahsedemiyoruz. Biz aslında yönetişim konuşmazken de yönetişim konuşuyoruz aslında. İstemeden de olsa konuşuyoruz yine. Farkında olmadan aslında onu konuşuyoruz. Yani çünkü yönetişim dediğiniz kavram masanın etrafında farklı paydaşların, kilit paydaşların bir arada oturup birlikte karar vermesi aslında baktığımız zaman. Tek bir kapalı kapı arkasında belirli bir güruh tarafından karar verilip organizasyonun diğer kısmının bunu takip etmesinden ziyade kilit paydaşların bir araya gelip şirketin geleceğiyle ilgili kararları birlikte vermesi aslında. Biz tabii ki bugün yapay zekayı konuşurken tek bir şirketin, tek bir disiplinin, tek bir kurumun bahsedemeyeceği kadar büyük bir kavram. Yani bugün sadece devletlerin sahiplenemeyeceği kadar büyük bir kavram. İşin içerisinde akademisyenler, hukukçular, STK'lar olmadan konuşulamayacak kadar büyük bir kavram. Yine daha mikro düşündüğümüz zaman şirket içerisinde de tek bir IT biriminin drive edemeyeceği kadar büyük bir kavram. Neden? Bunun çünkü şimdiye kadar karşılaşmadığımız birçok hukuki kısmı da var. Bu arada çoğu şey de aklımıza aslında daha önceden gelmiyor. Yaşarken Tabii ki. bir şeyler çıkıyor. Hani hukuk da biraz öyledir ya. Kesinlikle. Bir şey çıkıyor, olay yaşanıyor. Ondan Tabii sonra ki. böyle bir durum varmış Durum deyip hemen varmış. üzerine kanun Kesinlikle. orada geçiriliyor Tabii ki. gibi. Dolayısıyla onun için de çok önemli Tabii, tabii, ortak tabii. aklı oluşturabilmek. Ve trafik kurallarından örnek veriyorlar hukukçu profesörlerimiz bize. İşte biz bugünkü uyguladığımız trafik kurallarını çoğu 1960'lı 70'li yıllarda kurulan kural sistemleri. Ama arabalara baktığımız zaman 1960'lardaki arabalar yok bugün. Yani çok da anında durabilen, anında manevra kabiliyeti olabilen, hatta kaza yapmanızı engelleyecek birçok sensörlere sahip arabalara biniyoruz bugün. Ama kurallar hala da işte hız sınırları örneğin 1960'larda 70'lerde kurulan kural sistemleri. Aslında benzer şeyleri söyleyebiliriz bugün teknoloji içinde de. Şirket sistemleri de öyle aslında. Kesinlikle. Yani şu anki şirket sistemi endüstri devriminin bir sonucu olarak çıkmış şirket sistemleriyken şu anda biz diyoruz ki hani bambaşka bir teknolojide ama aynı sistemde aynı onun sistemde. üstüne getirmeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Biraz bu zorlanma herhalde buradan da oluyor diye tahmin Tabii ki ediyorum. kültürel anlamda da Evet. dediğini destekleyebilirim. Kültürel anlamda da aynı kültürün üzerine AI'yi entegre ederek ilerletmeye çalışıyoruz. O da tabii ki bu işi mümkün kılmıyor. Yani bizim masanın etrafında tüm paydaşları bir araya getirmeden yönetişim ortamını, structure'ını, yapısını kurmadan bugün bir teknoloji ya da yapay zeka konuşmamız çok da mümkün değil. Şimdi dedik ya hani eski firma yapıları var. Üstüne de biz bunu getirmeye çalışıyoruz. Senin de birçok deneyimin var bu projelerde. Bu yapılan pilotlarda hani şuralar şöyle olursa yani baştan böyle seziyorum ben. Böyle bir şirket olursa, böyle bir şey olursa bu pilot batar dediğin şeyler var mı? Biraz böyle bizi izleyenleri, dinleyenleri eğer kurumsal taraftan, kurum tarafından dinleyenler varsa biraz böyle bir ipucu olsun istiyorum. Tabii ki. Aslında hantal organizasyonlar tabii ki bu teknolojiyi de entegre etmekte zorlanıyorlar aslında. Kültürel anlamdaki hantallık, teknolojik anlamdaki hantallık, stratejik anlamdaki hantallık bu teknolojiyi kendi süreçlerine entegre etmekte zorlanıyorlar aslında yine. O noktada biz bir kuruma girdiğimiz zaman kurumun daha önce paylaşılabilir bir strateji çalışmamış olması, teknoloji stratejisi çalışmamış ve bunu paylaşmamış, üzerine düşünmemiş, masanın etrafında paydaşları daha önce hiç bir araya gelip bunu gündem haline etmediyse, örneğin bir yönetim kurulunda bu bir gündem olmadıysa anlıyoruz ki burada tabii ki bizim için aslında burada bir dilemma da var yine biliyorsun parantez için. Bu tarz kurumlar bizler için güzel fırsatlar. Çok doğru. Yani burada biz tabii ki farklı düşünüyor olabiliriz. Yani danışmanlık olarak güzel fırsat içerdiği için ben burası güzel bir firma olabilir diye düşünüyorum tabii. Tabii sonucu açıkçası. nasıl, ne kadar Aynen. etkili oluyor. Çünkü yapılacak iş varsa danışmanlık ihtiyaçları doğabiliyor haliyle. O yüzden ben kendimi buradan dışında tutarak tabii bu tarz kurumlarla karşılaştığınız zaman yani STK şapkamla örneğin ya da işte Teknopartner'daki mentor şapkamla karşılaştığım zaman bunu söyleyebiliyorum tabii ki. Burada yapay zekayı entegre etmek zor olacak diyebiliyoruz. Şimdi burada tabii önümüzde dediğimiz gibi hani belirsiz ve hani daha çok da başında olduğumuz bir dönemden bahsediyoruz. Önümüz diyoruz ki çok açık diyoruz.
Senin öngörülerin hem dernek tarafındaki araştırmalarınız da var bununla ilgili hem globalde de çalışmaların var. Baktığın zaman şu anda öngörün ne? Nereye doğru gidiyoruz? Hani bundan sonraki işte 10 sene diyemiyorum ya. Tabii, Hatta tabii. 5 sene bile Kesinlikle. diyemiyorum çünkü 3 ayda bir Tabii. teknolojinin şu anda yenilendiği bir Yenileniyor. dönemden bahsediyoruz. Önümüzdeki 1-2 sene içerisinde Önümüzdeki nelerin 1-2 hafta değişmesi. falan. Hatta evet Aynen. şimdi kaç desem bilemedim Aynen. yani. O kadar hızlı Önümüzdeki değişiyor hafta ki. ne olur falan dememiz lazım. Sence bu yani geldiğimiz son bir seneye baktığımızda önümüzdeki bir sene için ne dersin? Bu en son katıldığım bir seminerde mi ne? Böyle bir gündem konusu olmuştu. Büyük bir bankanın CEO'su anlatmıştı. Ben işte 6 ayını San Francisco'da, yılın 6 ayını da Türkiye'de geçiriyorum diye bahsetmişti. Ayda bir de zaten San Francisco'ya sürekli gidip geldiğinden bahsetmişti. Bir ayda gittiğimde dünya o kadar değişiyor ki dedi San Francisco'ya. Biz en son orada yaşayan 3 tane Türk'ü işe aldık ki bize günlük oradaki bütün gelişmeleri aktarabilsin diye. Çünkü ben de bir ay sonra gittiğimde İnanılmaz yani. evet, dünya değişmiş oluyor. Yani biz gerçekten bugün Türkiye'de, hatta Avrupa bile bu anlamda çok geride biliyorsun. Türkiye'den ya da Avrupa'dan baktığımız zaman San Francisco'da bambaşka bir dünya yaşanıyor şu an. Bizim oradaki ya da işte Pekin'de, belki Çin'de bambaşka dünyalar konuşuluyor, bambaşka fırsatlar konuşuluyor. O yüzden buradan bakıp dünyayı yorumlamak inan gerçekten çok zor. Doğru. Yani dünyanın bugün baktığımız zaman yapay zeka ekosisteminin işte %70'lik 80'lik bir kısmını domine eden ülkelerin bugünden bizim işte yarın gelecek bunu getiriyor, gelecek şunu getiriyor diyebilmek inan ki çok zor. Sadece şunu söyleyebiliriz. İstatistikler artık bunun bir hype olmadığını, balon olmadığını gösteriyor. Artık burada gerçekliğini yani kabul edin Bu bir diyoruz. facts, evet. Kısa zamanda ne kadar derinleşir, etkinleşir bunu gözlemleyeceğiz hepimiz. Ama bu fact, bununla birlikte kariyerler inşa edilecek. Genç arkadaşlarımız, kariyerine yön vermek isteyen arkadaşlarımız bununla birlikte bir değer üretimi sağlayacak. Veyahut da kariyerine bir değişiklik yapmak isteyen kişiler bununla birlikte işte reskilling dediğimiz tekrar yetenek kazanmak isteyen profesyoneller bununla birlikte belki tekrar yeni kariyerler inşa edecek. O yüzden bu hayatımızın bir gerçeği olarak hep kalacak. İşte danışmanlık firmaları AI-based bir hizmet sağlamak zorunda. Bankalar AI-based, AI banking modeline dönmek zorunda. Bu bir fact olarak kalacak gibi gözüküyor. Onu söyleyebilirim. Yani artık bu hayatımızda bunu kabullenin ve buna uygun Aynen. hareket edin diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Size ederim. ulaşmak isteyenler, ITGT'den profesyonel hizmet ki. almak isteyenler nasıl ulaşabilirler? Bizi de takip edebilirsiniz. ITGT LinkedIn sayfamızdan, itgovernanceturkiye.com sayfasından bize ulaşabilirsiniz. LinkedIn'den de bana ulaşabilirsiniz. Siz yeter ki hizmet almak isteyin. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Harika bir teşekkür sohbet ederim. oldu. Yapay zeka dünyasına kurumsal teşekkür ederim. taraftan da güzel bir bakış açısı sundun. Çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Tekrar Keyifli iletişimde sohbetin için. oluruz. Evet, Swarm Connection'ın sunduğu Swarm Talks'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Bundan sonraki bölümler için bizi takipte kalın.